Merhaba arkadaşlar. Ücretsiz olarak sunduğumuz Türkçe konuşma podcastlerin 8.sine hoş geldiniz. Bugün size bir iyi ve bir de kötü haberimiz var. Bu podcast YouTube kanalımızda sunduğumuz son ücretsiz podcast olacak. Ama bir de iyi haberimiz var. Türkçe konuşma podcastlerimiz henüz bitmedi. Artık birçok değişik konudaki podcastlerimizi Turkishaholic'in Listening Bank bölümünden dinleyebileceksiniz. Premium üyesi olarak bu podcastlerimizi ve daha birçok güzel içeriğe ulaşabilirsiniz. Premium üyelik hakkında detaylı bilgi almak için bu videonun sonundaki açıklamaları dinleyebilir veya video açıklamasındaki Premium üyelik linkine tıklayabilirsiniz. Bugünkü podcast'imizde kendi evimizi kiralamayı öğreneceğiz. Bu bölümde pek çok yeni kelime öğreneceğiniz için lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyin ve tekrar yapın. Bu bölümü izlerken video altyazılarını açabilir ve Turkish Eholic'ten bu podcast'in PDF'ini indirebilirsiniz. Hazırsanız sizi daha fazla bekletmeden başlayalım. Kolay seviye diyalog. Hoş geldiniz. Nasıl bir ev arıyorsunuz? Metronun yakınında bir ev arıyorum. Yardımcı olur musunuz? Elbette. Kaç kişisiniz? Bütçeniz ne kadar? Tek kişiyim. Kirası en fazla 1.000 lira olsun lütfen. Lütfen benimle gelin. 15 dakika uzaklıkta güzel bir dairemiz var. Çok güzel bir evmiş. Burada süpermarket var mı? Evet, metronun arkasında bir süpermarket var. Çok iyi. Evin içine bakalım. Çok merak ettim. Orta seviye diyalog. Dairemiz 3. katta. 3 oda ve 1 salonumuz var. Salonumuz yaklaşık olarak 30 metrekaredir. Odalara bakabilir miyiz? Pencereler nereye bakıyor acaba? Bu odamız en büyük odadır. İsterseniz bu odayı yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Peki bu oda güneye mi bakıyor yoksa kuzeye mi? Güneş alıyor mu? Bu oda en çok güneş alan odadır. Kışın oldukça sıcak olur. Bunu duyduğuma sevindim. Ben çok kolay üşürüm ve soğuk odada yatmayı sevmem. Isıtması merkezidir. Bu yüzden ev oldukça sıcak oluyor. Aidat ise 200 lira. İstanbul gibi bir yerde fiyatı oldukça makulmuş. Tamam, bu ev hoşuma gitti. Kiralamak istiyorum. Zor seviye diyalog. Merak ettiğim bir şey var. Bu apartmanın otoparkı var mı? İstanbul'da en çok sıkıntı çektiğim şeylerden birisi otopark bulmak. Apartmana arka kapıdan girdiğimiz için siz fark etmediniz ama aslında burası 3 apartmanlı bir sitedir. Herkesin kendine ait otoparkı vardır. Öyle mi? Hiç fark etmedim. Sanırım etrafta çok ağaç olmasından dolayı pek fark edemedim. Otoparkın olmasına çok sevindim. İçim rahatladı. Ayrıca sitenin kendi güvenlik elemanları da var. Binalar biraz eski ama yine de çok kullanışlıdır. Tek beğenmediğim tarafı asansörünün olmaması. Ama neyse ki 3. kat olduğu için çok sıkıntı olmayacak. Maalesef bu bina neredeyse 20 yıllık bir bina olduğu için asansörü dahil etmemişler. Ama bina zaten 4 kat. Yeni semtlerde gördüğünüz 20-30 katlı apartmanlar gibi değil. Evet, doğru söylüyorsunuz. Dikkat etmem gereken başka bir şey var mı? Çöpler akşam saat 8 ve sabah 8'de alınıyor. Çöp poşetlerini sıkıca bağlayıp çöp kutusu içerisinde kapınızın önüne koyabilirsiniz. Pazar günleri çöp alımı yok. Peki apartman görevlisinin numarası var mı sizde? Bana ev ile ilgili konularda yardımcı olur mu? Apartman görevlisi Mert Bey size olabildiğince yardımcı olmaya çalışır. Size numarasını vereyim. Başka sorunuz olursa kendisine danışabilirsiniz. Hey, thanks for watching this video. Did you like this small lesson?
Please subscribe to my channel and give a thumbs up if you liked it. This video lesson is only a small portion of what I give on the premium section of the Turkishaholic website. If you like my videos, want to learn more Turkish, and support my effort, please consider becoming a premium member at the Turkishaholic website. While you can register for free as a basic member and get access to my personal grammar notes, vocabulary bank for free vocabulary practice, and download PDF cheat sheets, that's only 30% of the website. If you become a premium member, you get access to my other premium video courses for learning Turkish. These won't be available as YouTube video lectures. You can also practice and improve your reading, writing, speaking, and listening for Turkish with special exercises and materials that I provided for you. By visiting the exercise bank, practice your Turkish grammar and do personal assignments. I help both basic members and premium members as much as I can, but of course I prioritize over premium members and give them personal feedback and support. Premium membership is only $20 a month and you can cancel your subscription anytime you like. There is no annual or hidden fees. Please support my efforts by becoming a premium member at the Turkishaholic website. Thank you again for watching and see you next lesson.